Birileri izlesin. Kamera karşısında şu çayı şöyle bir çekeyim. Fotoğraf bahane be ablacığım. Çok güzel. Yani bir yerden bir gireceğiz konuya. Sonra ne lazımsa yapıştırdık. Gölge, YouTube'cular acemi diyeceğiz. Gölge düşmeyecek ama Godox'un bir pillisi var. Al götür dışarıda kullan diyeceğiz. Yani. Şu an demiyoruz. Peki nedir ISO? Hayır, bir kere kanala girelim önce. Nedir kanala girmek? Ne anlatacağız burada? Fotoğraf anlatacağız. Fotoğraf deyince iş Ara Usta'yla başlıyor. Benim için. En iyi fotoğrafı en iyi makine çekseydi, en iyi romanı en iyi daktilo yazardı. Herkes biliyordur bunu. Sabit hocam rahmetli 80 sayfa yazmıştır bunun üzerine. Yürüyün gidin onu okuyun. Biz burada kısaca iyi fotoğraf nasıl çekilir? İyi fotoğrafçı nasıl olunur? Ekipman nasıl kullanılır? Ne kullanılır? Nerede kullanılır? Kimseyi sıkmadan kısaca anlatacağız. Her hafta bir konuyu işleyeceğiz. Güzel konuklarımız olacak. Fotoğrafçı konuklarımız olacak. Böyle elinde verilmiş bir makina, YouTuber ergeni gibi kanal çekmeyeceğiz. Fotoğrafçı olacağız. Ergeni ne demek? Onu başka bir kanal açmamız lazım. YouTube konusunda bir kanal açmamız lazım. Evet, giriş konusu olarak fotoğraf nedir? Fotoğraf ışıkla yazı yazma sanatıdır. Rahmetli Sabit Hoca kitabında, ki en değerli kitaplardan biridir bu konuda yazılmış, bir fotoğrafı oluşturan iki ana elementten bahsedeceğiz. Bir tanesi konu, bir tanesi kadraj. Birincisi konu, ikincisi kadraj. İster dikey, İster yatay. Her fotoğrafın bir kadrajı vardır. Ama konu o... Ya bu nereye gidiyorum ben? İster o kadraj meselesinde. Fotoğraf bir anlatım biçimidir. Fotoğraf bir dildir. Her fotoğrafın bir hikayesi, bir dili vardır. İşte biz fotoğrafın anlatmaya çalıştığı şeye, daha doğrusu sorduğun soruya verdiği cevaba konu diyoruz. Hepinizin aklına, ekrana hızlı getirmeyeceğim, Steve McCurry'nin o meşhur fotoğrafının gelmesini istiyorum şu an. Bilmeyen için geldi. Bilenlerin hemen aklına gelmişti zaten ve soruyorum size. Bu fotoğrafın dikey olması, yatay olması, ISO'su, diyaframı, çekildiği makinesi, bilmem nesi mi önemli sizin için, yoksa anlattığı hikayesi mi? Şerbet Hanım, Şerbet Gulan bu fotoğraftaki kızcağız. Afganistan'da büyük baskı altında dünyaya yüzünü gösterip dünyaya Steve McCurry sayesinde yüzünü gösterip bir devrime neden olmuştu. Devrime falan neden olmadı. Attım burayı. Güzel oldu. Kadraj. Yok, konuyu anlatıyoruz hala. Hala konudayız. Şimdi Ben kadrajı öğrenmek istiyorum. sen kadrajı öğreneceksin birazdan. Konuyu anlatıyoruz şu an. Ve iki fotoğraf daha peş peşe göreceksiniz. Bir tanesi Thomas Hopker'in, diğeri de ülkemizin önemli fotoğrafçılarından birisi Ercan Aslan'ın. Bu iki fotoğrafın hikayesi de birbirinden çok özel. Belki başka bir bölümde hikayesini anlatmak isterim size. Ama her iki fotoğrafta, Şerbet'in fotoğrafında katarsak 3 fotoğrafta, fotoğraf tarihinin benim için en önemli hikayelerini anlatan, en önemli değil, bu kadar iddialı değil ya. Önemli hikayelerini anlatan ve konu deyince aklıma gelen fotoğraflar. Konu nedir? Konu, sorduğunuz soruya fotoğrafın cevap vermesidir. Ya da fotoğrafın anlattığıyla size soru sordurmasıdır. Oldu mu? Orası. Cevap vermesi değil, verdiği cevaptır. Cevap vermesidir, verdiği cevap değildir. Cevap veriyorsa konusu vardır fotoğrafın. Tamam. Cevap vermesi değil. Konu cevap vermesi mi olur? Konu bir eylem mi? Benim için bir eylem. Konu bir isim. Fotoğrafın konusu hakkında çok konuşacağız. Ne oldu? Gel, yerine geç. Kadrajı tamamlayalım. Buradan bir kadrajım var benim. Şimdi ikinci bileşenimiz olan kadraj. Şu hareketi, doğru yaptım değil mi? Hepiniz biliyorsunuzdur. 16'ya 9 bir kareyi temsil eder. Yatayı 16, dikeyi 9. Neden bir kare? Çünkü kadraj dediğimiz şey konuyu bir sınır içerisine almaktır. Fotoğrafta kadrajı dikey düşünebilirsiniz, yatay düşünebilirsiniz, çapraz düşünebilirsiniz, ters düşünebilirsiniz. Sadece belli kurallara uymanız gerek. Ne bu kurallar abiciğim? Konuyu kadrajınızda doğru yerleştirmeniz gerek. Konunuz ne kadar doğru olursa olsun. Eğer kadraj doğru değilse konunun anlatımında eksiklik vardır. Neymiş? Konu size doğru soruyu sordurmazmış. Bir şey gelsin senden Taklar bana. gözlüğü mü geliyor? Ne?
Şimdi gelen örnekte bir dikey kadrajda konu nasıl yerleşir? Bir örneğini göreceğiz. Bunun temel bir kuralı var. Ne temel kural? Kadrajınızın dikeyde de yatayda da aynı ama dikeyde biraz daha dikkat etmeniz gereken şey konunun kadrajınızın merkezinde olması. Bu değil anlatacağım şey, yanlış anlattım şu an. Kadrajda bir sıkıntı var ya. Ya çünkü konu çok geniş abi. Bir de konu Şimdi az önce şöyle bir durum oldu. Az önce anlattıklarımda çok ince şeyler var. Mesela konu nedir? Tartışmalı bir konu fotoğrafta. Ben o yüzden orada tartışmaya girdim. Zaten tartışmalı bir konu. Yani 5 fotoğrafçı bir araya gelsek anlaşamıyoruz ki o konuda. Kadraj da böyle bir şey. Kadrajla alakalı, bura iyi. Kadrajla alakalı doğru kadraj nedir konusunda bir sürü fikir var. Bu işin sana göresi var, bana göresi var. Sana göresi ne? Bana göresi şu. Konuyu kardeşim bana doğru anlatıyor musun? Sordurmak istediğin soruyu o çerçeve içinde sorduruyor musun? Olayına geri- İki, kadraj fotoğrafa estetik katan bir unsurdur. Konudan, ışıktan, renkten bağımsız olarak kadraj fotoğrafa estetik katar. Konun süper, kadraja da sayısal olarak iyi yerleşmişsin ama estetik değilse o kadrajda eksik vardır. Bak bu bence. Bu tartışılabilir bir şey. Tıpkı altın oran kuralı gibi. Kadrajda 1/3 boşluk olacak. Al 1/3 indim. Ne oldu? 1/3 mi? 2/3 mi? Önemli değil ki. Beni nasıl gördüğüm burada. Doğru fotoğraf çekmek için çoğunlukla uygulanacak matematik budur. Çünkü Allah insanı böyle yaratmış. Altın oran diye bir şey var. Gözümüz bunu görmeye alışmış. Güzellik dediğiniz şey altın oranda gizli. Bir fotoğrafı altın oran kuralına uygun olarak çekerseniz o fotoğraf doğru fotoğraf olur. Niye? O kadraj doğru kadraj olur. Yönetmen diyor ki senin kadrajın yanlış. Gel geriye. Ortaya gittin mi olmuyor. Anlatabildim mi? Kurala uygun mu? Kurala uygun. Durduğum yer estetik mi? Estetik. Alın size yönetmenin kadrajı. Değil mi yönetmenin? Bir soluk alayım. Oldu değil mi bu sefer? Ciddi uzun konu anlattık yani. Bu kadraj mıydı? Bitmedi. Kadrajla alakalı bir şey daha anlatacağım. Ondan sonra yürüyeceğim. Ondan sonra kadraj bitecek. Ya yeter çünkü niye? Orada dedim ya hiç bu konuyu çok konuşacağız dedim. Biz ISO konuşurken de konu konuşuyoruz aslında. Bunu da son cümlede söyleyeyim. Bu mesaj alındı değil mi? Kurala uymak zorunda değilsiniz iyi fotoğraf çekmek için. Ama kurala uyarsanız iyi fotoğraf çıkar. Neydi kural? Altın oran kuralı. Neydi altın oran kuralı? Konunuz çerçevenin 1/3'inde ya da 2/3'inde olacak. Yani 1/3 konu 2/3 boşluk ya da 2/3 konu 1/3 boşluk olacak. Alttan, üstten, soldan, sağdan, ileri, geri, derinlik, alan derinliği aynı kuralı uygulayabilirsiniz. İyi fotoğraf için bu zorunluluk mu? Hayır. Ama uyarsanız iyi fotoğrafınız olur. Peki kötü kadraj nasıl olur? İşte kötü kadrajın kuralı çok net. Örnekler geliyor. Modeliniz çerçevenize sığmazsa kötü kadraj olur, taşarsa kötü kadraj olur. Kadrajınızın içerisinde konu dışı bir etken varsa kötü kadraj olur. Parantez açıyorum. Elinizde olmayan nedenlerle bir anı çekerken kadrajınızdaki fazlalıklar konuyu bozmaz. Ama ben burada bir manzara çekiyorum. Manzarayı çekerken şuradaki çöp kovasını çok rahat kadrajın dışında bırakabilirim. Eğer o çöp kovası orada duruyorsa bu kötü bir kadrajdır. Kötü kadraj fotoğrafları da bana ait. Ve bu video için çekilmedi. Gerçekten kötü çektiğim fotoğraflar. Özgür Çetin buyurun teknoloji yazarı. Ne bileyim o kadar zıplayacağını adamın. Biraz daha eğilirdim, doğru kadraja yapıştırırdım. İşte anlatmak istediğim konu ne olmuş? Çerçevenin dışında kalmış. Size kötü bir kadraj. Kötü kadraj demek illa atlamalı zıplamalı fotoğraf demek değil ama bakın bu çocuğun suya giriş anını süper yakalamışım. Ama ne ufuk çizgisi düzgün, ne soldaki iskele bir şeye benziyor, ne arkayla alakalı bir alan derinliğim, bir kompozisyonum var. Tamamen kadrajı doğru kurgulayamamamdan kaynaklanan kötü bir fotoğraf. Emin olun bu çocuğun çok iyi fotoğraflarını da çektim. Dedik. Tıp. Bu bölümde fotoğrafı oluşturan iki temel bileşeni anlattık. Dedik ki konu ve kadraj olmadan fotoğraf olmaz. Bundan sonra fotoğrafın diğer temel bileşenlerini, teknik konularını, ekipmanını, her şeyini anlatırken bu iki konuyu hikayeleriyle, kurallarıyla, olurlarıyla, olmazlarıyla, tartışmalarıyla zaten konuşacağız. Bunun için bu kadar kesiyorum. İlk bölümü ya da saçmalıyorum ya.
dedik. Sonraki bölümde yani sıradaki bölümde ISO'dan, enstantaneden, diyaframdan bahsedeceğiz ve iyi fotoğraf çekmek için neleri bilmemiz gerektiğini adım adım öğreneceğiz. Tekrar ediyorum, ISO konuşurken de konu diyeceğiz, ISO konuşurken de kadraj diyeceğiz veya diyafram konuşurken konu, kadraj bir arada diyeceğiz. Konuyu söyledik. Hayır konuyu değil, konu. Konuğa daha var. Ben önce bir derdimi anlatayım, sonra getirdiğim konukla anlaşamayacağım belki. Ben burada kadraj anlatıyorum, Ercan Aslan'ın geldiğini düşün. Bir de benim ustam, ık diyecek, mık diyeceğim, kalacağım yani. Sen mi öğretiyorsun? Demem mi? Yani. Bakalım. Bunu da son cümlede söyleyeyim.